1.6 XEP pardon. Tamam. XEP o zaman en fazla 7. En fazla 2007'dir. Evet. Şimdi aracımız bize niye geldi? Neden geldi? Araç bize niye geldi? Viteslerinde anormallik var. Bir uğultu var, bir harultu var. Vitesler girmiyor, çıkmıyor. Evet. Şanzıman dağıtmış kardeş dedim. Berkay Bey'e de selam olsun buradan. Bıraktı gitti. Bir hafta bekledi dışarıda. Bunun işi az ama bunu hemen alıp yapalım. Tabii bu arada alıp yapalım derken de şanzımanı temin ettik. Yoksa alıp bir de sökülü vaziyette de şanzıman aramaya çıksaydık bizim içeriği bir hafta askıda bekletirdi bu. Şuna değinelim. Bu araba manuel bir vitesli bir araba. Şanzıman patlatmış. Şu an bitirdik ama ben bunu videonun başına koyacağım usta. Bugün de yayınlanacak Allah izin verirse. Aracımız manuel vitesli 5 ileri. Dizel versiyonlarda 6 ileri çıkıyor. Bu şanzımanda 5 ileride çok fazla bu şekilde bir şikayet çok görmedik. 6 ileri gibi. Valla bu ben uzun yıllardır Opel'ciyim, tahminim 8-10 tane anca değiştim böyle. Yani o da bu müşterimize denk geldi. Dağıtmıyor, yağsız kalıyor. Yağına bakmıyorlar, değişim yapmıyorlar. Şanzımanın içi yanıyor. Bu sefer de viteste takılı kalıyor. Rulmanlar, dişliler kaynayıp kalıyor. Videoda göreceğiz. İlerleyen söküm aşamalarında göreceğiz ama öncelikle baskı balata neden değişti? Biz bunun baskı balatasını motor yapılırken değişmiştik. Ön taraftan patladı. Şanzımanın yağsı, talaşı, her şeyi balataya doldu. Dolunca ben ona taksam gidecek bir rampada balata yağı emdi, kaydıracak, koku yapacak, gelip bir daha değişecek. Yağlanmış baskı balata kullanılmaz. Kullanılmadığı için bize değişmek zorunda Çünkü kalıyor. emiyor balata olduğu için hamur gibi Şişme tarzında şişme tarzı. emdiği için yarın kullanırsın. Rampada hafif bir zorlamada, trafikte dur kalkta kokular başlayacak. Balatayla yolu alacak, orada kalacaksın. Astraş profesörü olarak yani insanlar nitelendiriyor baba. Astraş'ın birçok Opel'e arabasını fısıldayan adam diyorlar. var, öyle diyenler de var. Opel gerçekten bize çok sirkülasyon ya. Haftada 4-5 Opel gelir gider. Evet, biz de işini yaparız, memnun olan gelir. Yani yarı otomatik. Arkadaşlar Gelecek önemli. jenerasyon, adam bile takıyorum, araba geri gidiyor diyor. Allah Allah. Yarı otomatik böyle garip arızalara sebep veriyor ama şimdi Opel'i Opelci yapsın. Yapan kıymetli abilerimiz, dostlarımız, ustalarımız vardır tabii ki. İlla. Ancak Opel'i Opelci yapsın diyorum usta. Ya her grubu bilen yapsın. Kendi branş olan yapsın. Otomatik ezitronik araçlarda bunda look tipi çıkar eğer çıksaydı. Kod çok önemli. Mesela manuel dişli sayısına sahip bir şanzımanı yarı otomatik olan araca takamayız. Takamazsın, mümkün değil. Diş sayısı farklı. Motordan gelecek sinyale göre devri, ekran farklı olacak. Motor devri farklı olacak. O onu tutmaz. Ya bağırır ya da çok geç vites atar. Aynen böyle sorunlarla karşılaşan müşterilerimiz oldu. Ben burada motora da değineceğim. Motoru bu arabanın 3 ay, 5 ay artık kaç ay oldu bilmiyorum yapılalı ama Olmuştur, 3-5 ay olmuştur ya. 5 ay olmuştur. Motorun bir sesini dinleteyim yani yapabilmiş miyiz? Hala aynı kondisyonda duruyor mu? Ki müşterimiz memnun ki gelmiş. Yaklaş böyle. Motorun titremediğini gör. Alalım usta. Motorda gram oynama titremeyi. Görünen o ki arkadaşlar motorda dediğimiz gibi herhangi bir şey yok. Zaten şu anda bize de motor problem olarak gelmedi. Tabii şanzıman Daha önce yaptık, memnun kaldı ve yine ikinci kez bize şöyle tepki yaklaş gel. İlerleyen durumlarda da göstereceğim de bak. Şanzımanı patlatmış, pencere açmış. Taktığımız şanzımanda böyle bir durum yoktu. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Hep patlamış. Burası normalde kapalı bir noktadır. Rulman yine değişti. Debriyaj rulmanı yerde duruyor. Kırık parçası yine burada duruyor. Şöyle göstereyim. Videoya geçiyoruz ve videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Kuzey Marmara'ya çıkacağız. Şanzıman problemi arkadaşlar. Uzun bir test aşaması var. Uğultu var mı taktığımız şanzımanda? Muayyer mi? Uzun testten sonra teslimini gerçekleştireceğiz. Dostlar bugün neredeyiz Baran? Dükkandayız abi. Teknedeyiz. Teknedeyiz, ekmek teknesi. Burada değişecek bir şanzımanımız var. Neden değişiyor usta bu? Pencere açmış buradan. Ha, pencere var burada. Merhaba diyor abi. Merhaba mı diye. Merhaba diyor. Bu mecburen değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar pencere açmış. Şöyle göstereyim. Şanzıman patlamış. Buradan da kusmuş. Tabi kusmalar var. Şanzıman yağ kaçakları vardı. Burada arkadaşlar şanzımanın diğer tarafını görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Alo. İkisi arasında bariz bir Efendim? farklılık var. Şanzımanı patlatmış. Birazdan Evet, bunun takımını benim. gerçekleştireceğiz.
Bizim debriyajımızın hidrolik girişi ve buradan debriyajın havasını alırsınız. Hava alma vanasıdır. Buraya da yukarıdan gelen hidrolik yağ basınç rekoru takılır. Açma kapamalı var ya abi yarı otomatikte, onun bir değişiği. Ama aynı sistem. İşlevi aynı. İşlev aynı. Hava almamızı sağlıyor. Hidroliğe giriş. Yine hidroliğimiz herhalde bunun fren bölümünden mi geliyor usta? Evet. Ayrı bir haznesi yok yani Yok. otomatiklerde olduğu gibi. Manuel C kodlu bir şanzıman, bulmakta zorlanılabilecek bir şanzımandır. Bir de bunun W versiyonu var. Ancak W versiyonunda dediğimiz gibi bulunması kolay. Burayı bir daha çektiğimiz zaman şöyle 12. inanılmaz bir pencere açmış. Bunu niye açıyor usta bunlar? Zamanında uğultu başlar. Şanzımanı tamir ettirmezsen bu aşamaya gelir. Oradaki bilya dağılmış. Rulmanlar üst üste gelmiş, sıkışınca patlatmış. Yani aslında bu belirtiyi göstermiş daha önce 11. ama müdahale edilmemiş sanki. Ustamızın da anlattığı gibi buranın da kontrolünü sağlıyoruz. Hava alırken üstünde tabii ki uğraşmak istemeyeceğiz. Bunun da montajı tamam, yukarıdan gelen hidrolik rekolu buraya girecek. Yarı otomatik bozuldu şanzıman olarak. Bu şanzımanı vites kollarını çıkarıp robotları taksak olur mu? Olur. Ama motor ve şanzıman devrinin tutması önemli. Kod önemli. Hepsi de tutmuyor o zaman. Tabii ki. Şanzıman gövde olarak, iç dizayn olarak aynı. Diş sayısı önemli. Genelde de fark ediyor usta diş sayısı. Manuelde Yani fark eden, otomatikte dünden fark eder. yarı otomatikte de dişli sayısının aynısı olması gerekiyor. Yani bu taktığımız kollar olmaması gerekiyor. Bakalım Baran Usta, gerçekten de Pencerenin yarısı. Pencerenin yarısı, öbür yarısı da şu orada duruyor. baskı balata neden tekrar değişti usta? Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi buradaki yağ patlamış ya, balata grubundan patladığı için baskı ve balatamız yağın içine fıçık fıçık oldu. Ondan dolayı da bu balata öldü. Balataya yağ geldiği an bitmiş demektir. Ha, kullanılır mı? Kullanılır ama araba balata kaçırır. Kaçırınca da bu balata yanacak. Yandın mı da bir daha sökeceksin, değişim yapacaksın. Usta peki balta spreyle sıkar. Olmaz mı? O yedi yağı emdi ki. Sen yüzeyini temizlersin. O kaç gündür duruyor. Evinin önünde de o yağıyla şişti o balata. Tabii aynen. Şişme olayı olduğu için burada yine kavramayla alakalı işlemlerimiz oldu. Üstüne atıyoruz. Ardından şanzımanı takarken de yine sizlerle birlikte olacağız. Oo, Babanın koçu. Iron Man. Şimdi şanzımanımızı yukarı doğru kaldıracağız. Önde. Geçti galiba. Geçti. Sesinden anladım şu an ama. Şanzımanın üstüne bindirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çekelim. Aracımızın tabii ki alttan da yıkamaya götüreceğiz. Bunu belirtmiş olalım. Buyur usta yarım. Civatamız güzel bir şekilde sıkıldı. Priz direğin geçmesi önemliydi. Bu tarz ince frezelerde geçerken zorlanabiliyoruz ancak 15 tabanca. bunda çok fazla zorlanmadı. Hemen en kolay noktalardan en alta gelen civata 15'lik galiba. Evet. Bir civatası mevcut. Arkadan da yine gelen bir civata mevcut. Arka tarafa geçtik. Burada da yine aks keçe noktasında net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da yine karter bölümünden şanzımanı tutan bir civatamız var. Şimdi aracımızı indiriyoruz. Şanzımanın tutma noktaları herhalde birleşti. Birleşti. Üst kulağımız var. Üst kulak var. Üst kulağı tutturabilmek için de alta bir sehpa desteğimiz Şanzımanı motoru dengeye alıp kulak vidalarını sıkıp askımızı çıkaracağız. Yani şu an sehpayı koymuşsun ama sehpaya da çok gerek yok gibi. Üstten zaten bağlamışsın usta. Ancak daha net bir şekilde gelmesi için direkt olarak sehpaya ihtiyaç duyulabilir. Buradan yine motoru askıya almıştık, yoksa üzerimize düşme ihtimali tabii ki çok yüksek. Buradan görüntüleyelim arkadaşlar. Kulakta bir problem yok. Daha önce kontrollerini gerçekleştirdik. Evet, iniyor. İn. Bir daha. Bir daha. Tamam. Şanzıman kulağımızın 2 tane civatasını şu an basit bir şekilde tutturduk. Merkezli bir şekilde tutturulması da önemli bu noktada. Sık şunu. Arabayı bile oynattı aşırı derecede. Altlardan tüm bağlantılarımızı yaptıktan sonra tekrar aracı kaldırıyoruz.
Araç niye geldi usta, onu biraz bahset. Araç niye geldi? Yürümüyor. Şanzıman da yolda giderken sesler gelmeye başlamış. Tutmaya başladı diyor. Araba bir anda kendi fren yapar gibi diyor. Dişli dişinin üstüne gelince şanzıman sıkışınca araba yığılma yapar. O tarzda getirdi. Gelmez ki araba dedi. Ben geceleri dedi yavaş yavaş gelmeye deneyim. Gelmiş koydu. Sabah geldi. Anahtarını verdi. 3-4 gün bekledi. Şanzıman siparişi verdik. İkinci el bir şanzıman geldi. Orijinal muayyer şekilde bir şanzıman ve şanzıman gelirken de kodu aynı olacak. Aynı olmasa devir sayısı birbirini tutmazsa arabamıza ya bağırır az gider ya hiç bağırmaz, devrini sonradan toplayarak gider. Onun için birebir aynı C kodlu şanzımanı temin ettik, takıyoruz. Burada tabii ki su radyatörü çok önemli. Plastik parça kazandan oluştuğu için arkadaşlar bunu bağlamıştık. Traversi geçirirken tekrar bağladığımız teli aldık arkadaşlar. Aldık, yerine bakın basit bir şekilde duruyor. Çekerken de burada üstteki kanalı var, oraya böyle geçecek. Dikkat etmemiz önemli bir detay. Şimdi sehpayı getireceğiz. Burada şanzıman kirkosu olarak değerlendirdiğimiz bir sehpa. Traversi kaldırıyoruz. Bir traktörü geçir hadi. En önemli fark burada işte arkadaşlar. Şuranın geçtiğinden emin olmanız lazım. Direksiyon mili içeriye kadar uzanacak. Bu yüzden milimizi geçiriyoruz. Yine aynı şekilde tesisat tutucu ayağı da önemli. Ne olur? Tarafı itmek lazım. Gelmiyor ama. Hemen şurayı bir çekeyim ben. Radyatörün girdiği net bir şekilde ayaklarından anlaşıldı. Traverste neredeyse geldi. Akslarımız var. Rotillerimiz var. Rot başlarımız var. Alt takım tamamen sökülüyor. Astraçta tam travers olduğu için mecburen bu şekilde bir söküm gerçekleştiriyoruz. Onlar akıllarını kendine saklasın. Kendilerine saklasın bu usta. Bir bakayım şunu sıkacak mı? Herkesinki kendine. Öyle sıkmadan. Merkezli bir şekilde sıkmak önemli. Hemen sağ tarafta sıkıldı. Traversin ana civataları bunlar. Bazen gevşek geliyor usta bu travers civataları. Sonra şunu Bazıları yap, bunu sökülmüyor, yap. kesiyorum. Bazıları sekman içinden dönüyor somunu. Ya en azından dönüyor usta. Bazıları adam takmamış civatayı. Onu takmamış. anlatıyorum sana. Yok şunu yaptım, yok bunu yaptım Yok bana. salıncağı değiştim, yok rot kolunu değiştim, Z rotu değiştim, sesim gene gitmiyor. Niye gitmiyor? Adam gibi civata sıkmıyorlar diyor. Adam gibi sıkın lan şu civatalar. Tapamız. Şanzıman yağ dolup kapatın. Mıknatıslı olur bu. Demir telaşlarını çekmesi için bu şekilde yap. Sıra geldi aksa. Motordan gelen hareket baskı balata kavrama yardımıyla şanzımana iletiliyor. Şanzımandan döndürerek. da arkadaşlar aksa iletiliyor. Değil mi? Baran ustamız girdi gibi göründü ama. Girdi usta. Sen de bak. Rotillerimiz şu an girecek arkadaşlar. Bırak. Aksın en önemli nokta burada girmesi, ardından rotillerin girmesi. Çünkü aks girmediği takdirde rotil girmiyor. Evet. Bu da Z-rot. Halk dilinde askı rotu diye de geçer. Bu ise rot başı, rot kolu beraber direksiyon hareketlerimizi sağlar. Bu 3 saydığım rotil, Burada. Z-rot ve rot başı alt takımın en önemli ne? parçalarından biridir. 19. Bas. Adem'i getir. Çekiç 18'lik rotil vidası. Şimdi rotildeyiz. Diğerleri de önemliydi ancak en önemlisi bana göre rotil. Bunlar arkadaşlar aşırı derecede yukarı çıkmasına gerek yok. Civata yuvası var. Civata yuvası geldiği zaman rotil yeterli seviyede vardır. Yoksa vursak yine aynı şekilde civata yukarı eline. gitmeye devam edecektir. Burada yine tabanca yardımıyla sıkıyoruz. Aracımızın yine Şurada sağ kaldır arabayı. tarafına Kulağında. kulak mı var? Arka kulağı da kalımından.
getirir. Sağ taraf aks neden çıkıyor usta? Yerden aldık koyduk bu Sağ aksı. taraf aks. Burada şanzıman kulağını sökerken, üst etrafı sökerken bize mani olduğu için komple alıyoruz. Bu yüzden dolayı çıkıyor. Sol Evet, tarafın çok aksın üzerinde renkli. hemen civatası var. Etraf civatası. Gönder. Girdi. Bakın altta hala payı var. İstese vursak gider ancak cıvata deliği geçtiğinde bırakmamız gerekiyor. Aks giriyor mu içeri? Çek. Dikkatli bakarsak şimdi arka taraf, ön taraf, arka tarafta travers bağlantısında 2 tane de şaseye sıkılan sac ayağı var arkadaşlar. Bunu E18. düşünüyoruz. Bakın bu noktada yine bir sac ayağımız dönecek. Şu an giren traversin ana cıvatası önemli. Bunlar ise şaseye sadece bu sacı tutmak için. Sıra geldi egzoz contası ve somunların arkadaşlar. Şöyle bir katalizör bağlantısı için contamız mevcut. Bu contaları tabii ki unutup takmazsak ıslık sesi ötme yapabilir. Egzoz öncelikli olarak kaldıracağız çünkü arkalarda lastikleri vesaire ne durumda bunu görmemiz gerekiyor. Bakın buradaki lastik çıkmış. Çok çekme. Çok çekme Baran Usta. Yine burada da egzoz lastiklerimiz var. Yerinde olması gerekiyor. Orta kısımda da var arkadaşlar. Tamamen aldığımız için lastikler çıkarılmış pozisyondaydı. Şu an gayet pozisyonuna gelmiş duruyorlar. O konuda daha bir tecrübem yok. Somunlarını tutturmamız gerekiyor. Abi İbrahim'den al. Randevular sürekli başlıyor arkadaşlar. Haftaya Alo. yoğun bir şekilde başladık diyelim. Aleyküm. Şimdi paylaşalım. Kopukluk vardı. Bakın bayağı oynuyor. Şunu görüyorsunuz. Bayağı sert pozisyonda. Yani ön kulağımız değişiyor arkadaşlar. Biraz önce de bir E90 gönderdik. Girdi, kapattık, tekrar çıkardık. Garip insanlarla Hemen uğraşıyoruz. her işimi bırakacakmışım. Hemen onu yapacağım, kendi yolcu olacağım. Tamam, yolcu başka. Kendi yapacakmış usta. Tükanı kullanıp kendi yapacakmış. Bu ne diyor biliyor musun? Köfteyi sen pişir de ben yerim. Köfteyi pişirirsen ben yerim, sen yiyemem. Yani her gün Baran Usta sen de görüyorsun gün geçtikçe Abi var saçma olaylarla karşılaşıyoruz. daha neler görüyorum artık var ya illallah ettim. Kur'an kitap çarpsın illallah ettim. Usta yazık ama şöyle insan utanır ya. Hani biz bile bazen şöyle. Onun yüzünün astarı yırtılmış, astarı. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bile memlekette Kayseri'ye gittiğimiz zaman Jetta'mız vardı. Götürdük, parasını verdik, yaptırdık. Bak kardeşim dedim. Gittik de hani demedik ki usta biz de tamirciyiz, dükkanda kullanalım demedik. Niye? Herkesin bir ekmek teknesi. Bura işliyorsa bu elektrik kira işliyor. Yani Ben kira derken, kirasını bugün ödedim. Tükanı açacağım, arkadaş yapacak arabasını gidecek. O geldi yaptı, öbürü geldi yaptı. Ben burada ne? Köğür gölgesi mi bura ne? İşte o yüzden Klima yanıyor bak orada, akşama kadar klima. Usta içeri serinmiş. Serinlemeyi biliyorsan serinlemeyi de bileceksin. yani usta bir de teklif yanlış. İşi küçük aslında ama teklif yanlış. Bu yüzden Küçük değil abi, bir tane su borusu basit. Ama onun için emme manifoldunu sökeceksin. ya küçük evet bize göre küçük bahsediyorum ancak teklif yanlıştı. Buradan da umarım bir yetkili servise gider ve bu teklifi yapar diyoruz arkadaşlar. İnşallah yapar. Bakalım o zaman Anya'yı Konya'yı anlar. Diyeceksin. Onu diyeceksin yapacaklar. Tövbe. Onu mu diyecek? Arabanın yanına gidemez oğlum. Gidemez. Allah Allah. Sol tekeri de takıyoruz. Sağ tekeri taktık ama bir nüans var. Şuradaki krank kasnak koruyucu plastiğini unutmuyoruz. Burada bir fiş çıkmış ama usta. Orijinalde. Orijinalde değil mi? Çıkma yok.
boşta duruyor. Esnafın fazlalığı. Tekerimizin bijonlarını güzel bir şekilde elimizle tutturuyoruz. Önemli ayrıntılardan biri bu. Tekerciler gibi, yani lastikçiler gibi direkt basmıyoruz tabanca. Bir de asıl önemli olan şey bijonlara karşılıklı basmak. Yani öyle tıt 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 değil. Karşılıklı basıyorsunuz. Araç içerisindeyiz. Burada direksiyonumuzun mafsalı takılacak. Artı debriyajı pompalayıp havasını alacağız. Evet değerli dostlar, Şile otoyolundayız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Şile otoyoluna işi düşen vesaire olursa özellikle şu harfiyat kamyonlarına dikkat ederek gitsin arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli hareket yapan bazı şoförlerimiz olabilir. Canınızı tehlikeye atmayın, öncelikle onu söylüyorum. Araçta herhangi bir uğultu vesaire var mı, bunlar çok önemli. Ancak tabii ki biraz çekim yapıyorum. Biraz da direksiyon kontrolünü sağlamam gerektiği için öncelikli olarak aracımızın 5. viteste gittiğini belirteyim. Çünkü yarı otomatik veya otomatik bir araç olmadığı için vites değişimlerini çok fazla yapamayacağım. Yaklaşık şu an 60 kilometre bir hıza sahibiz. 2000 devire yakın gidiyoruz. Tabii çekimi biraz daha kısa tutacağım çünkü trafikte diğer insanların da hayati tehlike oluşturmamak adına dikkatli bir sürüş gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Bir problem olursa videonun devamında belirtirim. Eğer videomuz devam etmiyorsa da aracımız teslime hazır demektir. Bizi tercih ettiği için Berkay Bey'e teşekkür ediyoruz. Tekrar bekleriz diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.